Kadıköy tarafına geldik. Ne için geldik? Fiat Fiorino için. Bak araba da arkada. Şöyle gösterelim. Kahverengi ateş ediyor. Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Fiat Fiorino ile beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden incelememize geçelim. Fiorino, Fiat markasının Doblo ile birlikte satışa sunduğu ticari sınıftaki bir araç arkadaşlar. Citroen Nimo ve Peugeot Biper ile birlikte Bursa'da üretildi. Bu araç hala üretime devam ediyor bu arada. Citroen Nimo ve Biper'ın üretimi sonlandı ve Tofaş'ın üretmiş olduğu 3 milyonuncu araç olarak kayıtlara geçti. Bu araç Bursa'da Osman Gazi'de üretildi. Bu araçta 1.4 77 beygirlik Fire adında benzinli bir 4 silindirli motor var. Bu motor 77 beygir güç üretirken 115 Nm tork üretiyor. Bu aracı şu an bayiden almak istediğinizde 1.395 beygirlik Multijet dizel, bu araçta da bulunan 1.4 77 beygirlik Fire benzinli ve 1.4 77 beygir Eco LPG'li motor seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. 3 farklı donanım paketine sahipsiniz. Bunlar POP ya da POP nasıl okunuyor bilmiyorum. Safeline ve Premium. Bu araçta Premium donanım paketi var. En dolu paket olarak şu an bizleri karşılıyor. Bakıldığında bu araç gayet değerli, toplu duruyor. Gri parçalar var araçta, Premium paket olduğu için bu renkle birlikte çok uyumlu durmuş. Aracın görüntüsü hiç de fena değil. Ticari işler için kullanıldığı gibi aynı zamanda kalabalık aileler için de biçilmiş kaftan diyebilirim. Kahverengine ek olarak araçtaki siyah, parlak siyah detaylar aracın güzel gözükmesine sebep oluyor. Basamak ve tavandaki barlar gerçekten uyumlu durmuş. Size aracın anahtarını göstereyim. Şöyle basit bildiğiniz Fiat anahtarı var. Kilit açma tuşuna basılı tuttuğumuzda bu şekilde camları açabiliyorsunuz. Aynı şekilde kilitleme tuşuna basılı tuttuğumuzda da camları kapatabiliyoruz. Böyle bu şekilde sustosu olan bir anahtar. Şimdi gelin aracın ön tasarımından anlatmaya başlayalım. Fiat Fiorino'nun ön tasarımı nasıl? Size bunlardan biraz bahsedeyim. Ön tasarımdan baktığımızda ilk önce dikkatimizi çeken bu ızgaranın etrafındaki gri parçalar. Bu gri parçalar Safeline ve Premium pakette standart olarak satılıyor. Ve alttaki şu tampon koruma parçası da Premium pakette standart olarak satılıyor. Halojen farlarımız var. Herhangi bir led aydınlatmamız yok. Burada sis farımız var. Sis farımızın etrafında siyah çerçeve ve alt tarafta bir ızgaramız daha var. Sis farı Premium ve Safeline paketinde standart olarak geliyor. Ön taraftan bakıldığında araç hiç de fena gözükmüyor. Bu gri parçalar kahverengiyle uyumlu olmuş. Yan tarafa geldiğimizde 16 inç titanyum gri adında jantlarımız var. Fiat jantlarımız. Bu da gayet güzel gözüküyor. 195, 55, 16 ebadında. Gayet uyumlu durmuş arabayla. Elmas kesim jantlarımız. Kapımızın yan tarafında gri böyle Fiorino yazılı parçalarımız var. Alt tarafta yine böyle basamaklarımız var. Çok güzel durmuş. Ve siyah parlak aynamız var. Üst tarafta da bu şekilde gri tavan barlarımız var. Fiorino yazımızı görüyorsunuz. Arka tarafta sürgülü kapımız bu arada mevcut. Şoför tarafında. C sütununda da bu şekilde bir ufak cam var. Arka tarafa geldiğimizde stoplarımızı görüyorsunuz. Stoplarımız diklemesine yerleştirilmiş. Ve arkada Fiat amblemimiz ve altta bagaj açma tuşumuzun hemen üst tarafında Fiorino yazımızı görüyorsunuz. Burada da Fiat'larda arka tarafta bulunan donanım paketini görüyorsunuz. Fiorino'da sadece premium paket satın aldığınızda gelen arka park sensörlerimizi görüyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş. Böyle ticari araçta bunun olması güzel ve arkada bu şekilde bir tampon koruma parçamız daha var. Gri gerçekten o da gayet uyumlu durmuş. Bu arada araç biraz kirli, kusura bakmayın. Aracı yıkatacak zamanımız yine olmadı. Bagajımızı açacak olursak böyle rahat açabildiğiniz bir bagaj var. Ve 610 litre gibi bir bagaj açmış sunuluyor bizlere. Bu da gayet yeterli. Tabii ki biraz daha büyük olmasını isterdiniz ama segment ölçülerini alabildiğiniz bir bagaj. Böyle pancotu katlayabiliyorsunuz. Buradan da koltuklara yatırabiliyorsunuz. 60'a 40 oranında koltuklar yatıyor. Bu da size ekstra bagaj açımı demek. Burada bir hoparlörümüz var. Aynı şekilde sol tarafta da bir hoparlörümüz var. Bagaj açımı hiç de fena değil. Segment ölçülerini veriyor. Bu araçta herhangi bir stepne yok. Ancak şu an bayiden almak istediğinizde tam boy bir stepne satışa sunuluyor araçla birlikte. Bu araçta yok. Muhtemelen ya bu modelde yok ya da daha önce çıkarılmış. Buradaki kol yardımıyla bagajı kapatabildiğiniz gibi uzun boyluysanız bu şekilde bagaj kapağını kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelin arka yaşam alanına geçelim ve arkadaki sunulan imkanlara bakalım. Arka yaşam alanına geldiğimde şöyle bir diz mesafesi bizleri karşılıyor. Benim boyum 1.83, kilom 77 ve arkada rahat ettiğimi söylemem. Biraz dik oturma pozisyonuna sahibim. Dizlerim böyle neredeyse temas ediyor. Bu arada koltukların arkasında herhangi bir eşya gözü yok. Şu koltuk kafalıkları
otururken sırtımı rahatsız ediyor. Arkada çok böyle rahat edebileceğiniz bir oturma pozisyonu yok. Şurada bir konsol var, bu şekilde gözüküyor. Arkada herhangi bir havalandırma ızgarası ya da çakmaklık girişi yok. Şu kapıyı buradaki şu kol yardımıyla açabiliyorsunuz. Burada kapıyı kapatmak için bir tutamacımız var. Şurada da ufak bir eşya gözümüz var. Onun dışında herhangi bir şey yok arkada. Bu arkada şurada bir aydınlatmamız var. Tek taraflı, bu tarafta herhangi bir aydınlatma yok. Yani böyle ortada üçüncü bir kişi, hani omuzların el verdiği sürece yolculuk yapabilir. Ama onun dışında çok rahat bir yaşam alanı yok arka tarafta. Bu arada size farklı bir şey göstereyim. Şöyle kemerin tokalarının girdiği bölme böyle yuvalı yapılmış. Böyle üstüne oturduğunuzda sizi rahatsız etmeyecek derecede bir tasarımla yer verilmiş. Şimdi öne geçelim ve bu ön konsoldan size bahsedeyim. Arkadaşlar bu arada araçta koltuk ısıtma var. Diğer tarafa da bakalım. Bunu gördüğümde çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Evet, yolcu tarafında da koltuk ısıtmamız mevcut. Bu konuda biraz şaşırdığımı söylemeliyim. Koltuğu biraz arkaya alayım. Size rahat bir şekilde anlatabilmek için. Biraz camları açmam lazım çünkü içerisi çok sıcak. Artık havalar ısındı. Hem de arabaya bir cam verelim. Bu direksiyonu daha önce Doblo'dan hatırlıyorum. Aynı direksiyona yer verilmiş neredeyse. Burada ses açma kapama tuşları ve burada da frekans ve şarkı değiştirme tuşlarını görüyorsunuz. Telefon açma kapama tuşları da burada. Direksiyon yapısı fena değil, güzel gözüküyor. Yine aynı şekilde Fiat Doblo'da var olan gösterge panelimiz burada bizi karşılıyor. Hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz ve burada da devir göstergemiz gözüküyor. Burada aracın bilgilerini görüyorsunuz, yol bilgisayarını buradan görebiliyorsunuz. Ufak bir dijital ekrana yer verilmiş. Fiorino'nun bu paketinde böyle burada multimedya ekranına yer verilmiş. Güzel. Bence bunun burada olması çok güzel. Dokunmatik bir ekranımız var burada. Şöyle buradan geri yapıyorsunuz. Bu araçta navigasyon var. Bu içinde bulunduğumuz menü navigasyon menüsü. Tamamen dokunmatik, güzel imkanların sunulduğu ekran. Buralarda bolca eşya gözüne verilmiş. Yani şuraya dosya, anahtarlık, gözlük tarzı eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Şuralara belgelerinizi bırakabilirsiniz. Burada böyle airbag bölgesi bu şekilde bir tasarıma yer verilmiş. Ben bunu ilk önce şey sandım, hani burasının açılıyor sandım. Ancak herhangi bir fonksiyon yok. Sadece görsel olarak böyle duruyor. Bu arada bu multimedya ekranı Bluetooth'lu. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Burada tuşlarımız var, AUX girişimiz var, USB girişimiz var. Navigasyon ve telefon tuşlarımız burada. Böyle açılan bir kapak var. Buraya SD kartınızı sokabiliyorsunuz. Dörtlü tuşumuz, arka cam rezistansımız. Buradaki malzeme parlak siyah. Son dönemde tüm arabalarda gördüğümüz bir tasarım. Buradan klima ile ilgili tuşları görüyorsunuz. Burada bozuk para gibi eşyanızı bırakabildiğiniz alanlar mevcut. V5 ile şanzımanımızın vites kolu burada. Yüksek biraz. Şurada bir bardaklık var. Burada da ufak bir eşya gözü var. Telefon sığmaz oraya. Ama telefonun büyüklüğüne yakın. Burada bir USB girişimiz var. Aynı zamanda burada da bir çakmaklık soketimiz var. Burada da az önce bahsettiğim gibi bir bardaklığımız var. Yani iki tane bardaklık var bu araçta. Ön taraftaki yolcular bardaklık konusunda sıkıntı yaşamazlar. Burada da bir kol dayama yapılmış. En azından elinizi böyle koyabiliyorsunuz. Kapı içlerinde böyle eşya gözümüz var. Sadece öndeki camlar biliyorsunuz elektrikli, otomatik. Arkadaki camlar zaten açılmıyor. Sadece şuradan aralayabiliyorsunuz. Zaten havalandırma amacıyla kullanabiliyorsunuz. Buradakiler tam elektrikli, tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde yolcu tarafı da. Kapı kolumuz burada güzel, parlak siyah, farklı güzel olmuş. Bunu beğendim. Kapı içleri böyle kumaş bir malzemeyle kaplanmış. Bu da güzel. Burada da bir eşya gözümüz var. Arkadakinin aksine daha büyük, daha kullanışlı. Ve hoparlörümüzü de burada görüyorsunuz. Burada aydınlatmalarla ilgili ayarları görüyorsunuz. Lastik basınç ayarlaması bu tuş yardımıyla yapılıyor ve ASR'yi kapatabildiğiniz tuş da burada. Tabii ki sert malzeme var. Burada herhangi bir aydınlatma yok ama aynamız mevcut. Bu arada sadece şoför tarafında burada bir tutamaçın olduğu yerde gözlüklük var. Bu güzel olmuş. Aynı şekilde yolcu tarafı da aydınlatmasız. Torpidoya bakalım. Torpido sert bir şekilde açılıyor ve yeterince derinliğe sahip. Böyle arka tarafı da gözüküyor buradan. Yeterince büyüklüğe sahip diyebilirim. Bu arada araç şu anda çalışıyor ve benzinli bir araç olduğu için hiçbir şekilde içeriği ses almıyorsunuz. Zaten bu arabanın yalıtımı, motor sessizliği fena değil, hoşuma gitti. Bunu yolda bakacağız. Şimdi gelin yola çıkalım ve Fiat Fiorino'nun yol performansına hep birlikte göz atalım. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar Fiat Fiorino'nun sürüşündeyiz. Çok otoban sürüşü olmayacak. Böyle biraz şehir içinde ara yollarda kullanacağız. Çünkü güzergah olarak çok bildiğim güzergah değil. Böyle bazı kavşaklardan geçeceğiz, ışıktan geçeceğiz. Bu araçta 77 beygir güç var dedik. 115 Nm tork.
kağıt üzerinde zayıf gözüken rakamlar. Ama bakalım pratikte öyle olacak mı? Benzinli bir araç olduğu için tabii ki motorun sessizliği ilk önce sizi etkiliyor. Motorun herhangi bir sesini almıyorsunuz içeriye. Şimdi hava sıcak olduğu için klimayı da açtık. İçeri biraz klimanın fan sesi gelebilir. Oturma pozisyonu olarak biraz yüksektesiniz. Hani çalışmış olduğum iş yerinde Doblo da kullanıyor sürekli. Doblo da sürekli elimizin altında. Onun kadar olmasa da bu da yüksek oturma pozisyonuna sahip olduğunuz bir araç. Tabii konfor olarak sizi etkiliyor. Klimanın bir fanını kapatalım bakalım. Gerçekten sessiz. Motorun rölanti sesi içeri gelmiyor. Tekrar klimamızı açalım tabii ki. Kademe ayarladıktan sonra ortadaki tuşa basınca klima devreye giriyor. Yani ayrıyetten ekstra bir klima tuşu yok. Şu iç konsolu güzel. Yani çok hoşuma gitti benim. Hani eşya gözü anlamında sıkıntı yaşamazsınız. Hani şirketler kullandığı için, iş için kullanıldığı için buraya yeterince eşya bırakabilmeniz açısından göz bırakılmış. Düz bir yola çıktığımızda hani rüzgar sesi, yol sesi ve aracın performansını test edeceğiz. Hani şu an çok da hız yapabileceğimiz bir güzergahta değiliz. Yerleşim yeri içerisindeyiz. Ama süspansiyon anlamında şunu söyleyebilirim. Biraz araç fazla sekiyor. Gergin bir süspansiyona sahipsiniz. Yani en ufak bir yol bozukluğunda sekiyorsunuz. Yani tüm setten geçtiğinizde süspansiyonun çalışma sesini duymuyorsunuz. Hiçbir şekilde tak tuk eden bir durum yok. Ama en ufak bir yol bozukluğunda sekiyorsunuz. Yani böbreğinizde taş varsa düşürme imkanınız var bu arabadayken. Fiorino'da da böyle bir imkana sahipsiniz. Arkada tabii bağımsız süspansiyonumuz yok. Torsiyon çubuğumuz var. Ama genel olarak süspansiyonlar gergin. Bu kısımda da böyle herhangi bir kaplama malzeme yok. Özellikle yazın ilk bindiğiniz an elinizi böyle koyarsanız yakma ihtimali de var. Şöyle bir hızlanmaya çalışalım. 3. vitesteyiz. Tabii burada ne kadar mümkün bu bilmiyorum. Şimdi 2. vitesteyiz. Şu an dip gaz. 5000 devir. Tekrar yüksek hıza çıktık. 3500 devir. 90. Motorun sesi çok güzel. 4 silindirli motorun sesi içeri inceden geliyor. Çok güzel bir sesi var. Rahatsız edici değil yani bu anlamda. Yani tabii bir ticari araç olduğu için, iş için kullanılan bir araç olduğu için ve aile aracı olduğu için performans anlamında çok şey beklemeyeceksiniz. Ama istediğiniz şeyleri veriyor size. Benim en azından o az önceki gazlama esnasında hissettiklerim bu. Şöyle biraz yokuş aşağı gaza bakalım. Tabii benzinli araç olduğu için yüksek devirde kullanmanız gerekiyor bu araçları. Yani benim kıyaslayabileceğim, bu aracı motor olarak kıyaslayabileceğim yine söylediğim şirketteki Doblo var. Doblo'da da aynı şekilde 1.4 motor olması gerekiyor. Ona nazaran bunun motoru daha atik, daha performanslı. Hani yokuşlarda hızlanma anınızda, ilk hızlanma anınızda bu araç daha atik. Yakıt tüketimini sıfırlamadık. Mesela şöyle bir bakalım yakıt tüketimine. 8.5 litre, yani 100 kilometrede 8.5 litre yakıt tüketimi gözüküyor. Bence benzinli motor için gayet ideal. Şöyle tekrar bakalım. Anlık tüketim tabii şu an durduğumuz için yok. Ortalama hız, seyahat süresi, gidilen yol, ortalama tüketim. İkinci bir trip bilgisi daha var. Bunda da yol bilgisayarı ortalama tüketimi 7.5 litre olarak gösteriyor. Yani aşağı yukarı bu seviyelerde gidip gelebilirsiniz. 7.5 litre ile 9 litre arasında yakıt tüketiminiz var. Kullanıma göre değişir. Şöyle bir hızlanalım. ...4000 devir 70. Bence performans açısından güzel. Bu videoyu çekmeden önce buraya gelirken biraz araştırdığımda performansla ilgili daha çok eleştiriler vardı. Ancak bence bu aracın performansı yeterli, hatta yerine göre iyi kaldığını bile söyleyebilirim. O inciden motor sesi sizi motive ediyor. Keyifli geliyor kulağa. Genel olarak bu aracı beğendiğimi söyleyebilirim. Beklentimin hatta üzerinde kaldığını söyleyebilirim. Ama bu kadar beklemiyordum. Motor olarak, konfor olarak, sessizlik olarak gerçekten beğenimi aldı. Umarım video yararlı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.
Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa videonun yorum kısmında ve Otovlog Instagram sayfasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimkisi de orada duruyor.